Merhaba. Akne problemi her ne kadar ergenlik çağının problemiymiş gibi algılansa da günümüzde çok sayıda yetişkin aknesiyle karşılaşıyoruz. Yetişkin aknesi, ergenlik döneminde başlayan sivilcelerin geçmeyip devam etmesi veya ergenlik döneminde hiçbir şekilde sivilceyle tanışmayıp daha ileri yaşlarda sivilce problemi yaşanmasıyla ilişkili olabilir. Burada ağız çevresinde, yanaklarda ve çene bölgesinde sivilce oluşumlarıyla karşılaşıyoruz. Yine temel mekanizma ciltte yağlanma artışı ve gözeneklerin tıkanmasıyla başlıyor ve bunun üzerine de akne oluşumuna neden olan diğer faktörler ekleniyor. Yetişkin akne probleminin sebeplerine göz atacak olursak, stres ve uyku düzensizliği önemli bir etken. Stres durumunda bir takım hormonların düzeyinde değişiklik oluyor. Androjenler ve kortizol hormonlarımızın düzeyinde değişimler oluyor ve buna bağlı olarak ciltte yağlanma artışı temel olarak sivilceyi tetikleyen mekanizmaları harekete geçirmiş oluyor. Ayrıca menopoz dönemi ve gebelik dönemi kadınlarda hormon değişimlerinin çok hızlı yaşandığı dönemler. Yine bu dönemlerde de biz sivilce oluşumlarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Ayrıca yine tüylenme artışı, adet düzensizliği, saç dökülmesi gibi bir takım problemlerle beraber seyreden sivilce oluşumlarında yine hormon problemleri düşünülmesi gereken, hormon sorunları, hormon değişimleri düşünülmesi gereken önemli etkenler olabilir. Eğer uzun süreçli kullandığımız bir ilaç varsa bunları da gözden geçirmekte fayda var. Bazı ilaçlar sivilce oluşumlarına neden olabiliyorlar. Bu ilaçlara örnek vermek istersek eğer bazı psikiyatri ilaçları, bazı hormon ilaçları sivilce oluşumlarına neden olabilirler. Böyle bir ilacı uzun süreçli kullanıyorsanız etkilerini gözden geçirmekte fayda var. Yine yanlış cilt bakım uygulamaları ve yanlış ürün seçimleri son derece önemli bir konu. Cildimize uygun olmayan nemlendiriciler, güneş koruyucular ve makyaj ürünleri, ayrıca saç bakım ürünleri, yine saç şekillendiriciler kullanımı yüzde sivilce oluşumlarına neden olabilen bir diğer önemli faktörler. Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri sivilce oluşumlarına zemin hazırlayabilir. Yine genetiğimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da önemli bir etken. Eğer aile bireylerimizde, yakın aile bireylerimizde sivilce problemi, uzamış sivilce sorunları yaşayan kişiler olmuşsa bizim de böyle bir yatkınlığa sahip olduğumuzu düşünebiliriz. Eğer akneye yatkın bir cildimiz varsa beslenme şeklimiz de önemli bir faktör olacaktır. Bazı gıdalar sivilcelenmemizi arttırabilir. Bu gıdalara göz atacak olursak bazı kızartma türü gıdalar, fast food gıdalar, paketlenmiş hazır gıdalar, ayrıca beyaz un ve şekerden yapılan tatlılar, pastalar, börekler, bazı süt ve süt ürünleri yine sivilcelenmeye neden olabilecek gıdalardır. Yetişkin aknesine nasıl yaklaşmalıyız? Burada yetişkin aknesiyle karşı karşıyaysak yaklaşımımızı 4 ana grupta toparlayabiliriz. Bir, cilt bakımı son derece önemlidir. İkinci aşama yaşam şeklinin buna göre düzenlenmesi gerekir. Üçüncü aşama beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesidir. Dördüncü aşamada da tıbbi tedavinin düzenlenmesi olacaktır. Cilt bakımına göz atacak olursak özel cilde uygun temizleyici ve toniklerin kullanılması son derece faydalı olacaktır. Cilt sabah ve akşam günde 2 kez doğru bir temizleyici ile temizlenmeli. Daha sonra durulanarak cilde uygun bir tonikle ikinci aşamada devam edilmelidir. Tonik kullanımı bu ciltlerde son derece faydalıdır. Temizleyiciden sonra ciltte kalan makyaj artıkları, yağ fazlalıkları ve gözeneklerin daha derinden temizlenmesini sağlayacak ve pH'i dengeleyecektir. Bu nedenle tonik kullanımına mutlaka özen göstermeliyiz. Sonrasında su bazlı bir nemlendirici ile cildi düzenli bir şekilde nemlendirmemiz de çok önemlidir. Yağlı ciltlerin ve sivilceye yatkın ciltlerin kurutmaktan kaçınmak son derece önemlidir.
Yine su bazlı bir güneş koruyucuyla cilt bakımımıza devam edebiliriz. Makyaj ürünlerinin seçimi de son derece önemlidir. Komedon oluşturmayan yağsız ürünleri tercih etmeliyiz. Çünkü bu tarz ürünler sivilcelerimizi arttırabilmektedir. Yine akneli ciltlerde mineral yapıdaki makyaj ürünleri de tercih edilebilir. Makyaj ürünlerimizin temizliğine dikkat etmek, fırçaların temizliğine dikkat etmek son derece önemlidir. Yine kullandığımız yastık kılıfları sık değiştirilmeli, havlularımızın temizliğine özen gösterilmelidir. Yine cep telefonlarının uzun süre cilde temas ederek kullanılması ciltte sivilceye neden olabilmektedir. Çünkü doğal olarak cep telefonlarımız her ortama girip her türlü mikrobu taşıyabilecek cihazlar haline gelebilmektedir. Bu nedenle hem cep telefonlarımızın kullanımına dikkat etmek hem cep telefonlarımızın belli aralıklarla temizliğine özen göstermek faydalı olacaktır. İkinci aşama, beslenmemize özen göstermeliyiz. Burada bol, mevsimine uygun sebze meyve tüketimi çok faydalıdır. Bol su içmek, yine nohut, mercimek, fasulye gibi gıdaları tüketmek, balıkları tüketmek cildimiz için de faydalı olacaktır. Eğer doktorunuz uygun görürse ve beslenmenizde bir takım eksiklikler olduğunu düşünürse vitamin, mineral takviyeleri önerilebilir. Yine probiyotik ve prebiyotik takviyeleri doktorunuz tarafından önerilirse bu konuda faydalı olabilecek takviyelerdir. Yaşam şekli düzenlemelerinde de uyku düzenimize özen göstermek, stresi yönetmek, düzenli egzersiz yapmak çok faydalı olacaktır. Yine sigara içiyorsak bunu bırakmak ya da sınırlamak bizim için faydalı olacaktır. Bu tarz faktörler de yine sivilcelerin tedavisi konusunda bize fayda sağlayacak ek faktörler olacaktır. En önemli basamak tabii ki tıbbi tedavidir. Çünkü tedavi olmadan sivilce problemini düzeltmek mümkün olmamaktadır. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıyaysak en kısa sürede bir dermatoloji uzmanına başvurarak destek almalıyız. Cildimizde uzun süren sivilceler iz ve leke oluşumuna neden olabilir. Ayrıca biz bu dönemde sivilcelerimizi sıkarak, komedonları sıkarak temizlemek istersek, bunlardan kurtulmaya çalışırsak hem enfeksiyonun yayılmasına hem de iz ve leke oluşumlarına katkıda bulunmuş olacağız. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir destek almamız ve tedaviye başlamamız son derece önemlidir. Doktorumuz bize problemin şiddetine göre bir takım dıştan kullanılacak kremler, losyonlar önerebilir. Yine ağızdan kullanılan antibiyotikler, bazı hormon düzensizlikleri düşünmüşse hormonları düzenleyecek takviyeler planlayabilir. Çünkü eğer hastalarda bazı semptomlar varsa bunlara yaklaşırken mutlaka hormon problemlerini de göz önüne almak gerekiyor. Eğer hastalarda bu tarz bir problem tespit edilirse de hormonları dengelemek sivilce tedavisi açısından da çok faydalı olacaktır. Daha ileri vakalarda da izotretinoin tedavileri planlanabilir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.